Antik filozof Nagarjuna, gerçekliğe bakış açımızı kökten değiştiren bir isim, bir fikir. Bu bölümde Nancy McCagney'nin çalışmalarından da faydalanarak Nagarjuna'nın o derin felsefesine gelin hep birlikte dalalım. Şöyle bir düşünelim. Her gün gördüğümüz, dokunduğumuz bu dünya sarsılmaz bir gerçekliğe sahip gibi değil mi? Peki ya bütün bu katılık, bu değişmezlik hissi sadece bir yanılsamaysa? İşte Nagarjuna'nın felsefesi tam da bu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Tamam. Şimdi algımızın en temel tuzağına bir bakalım, kendinden var olma yanılsaması. Yani ne demek bu? Şöyle ki, çevremizdeki her şeye, bir masaya, bir ağaca, hatta kendimize bile baktığımızda onların diğer her şeyden bağımsız, kendilerine ait öz bir varlığı olduğuna inanma eğilimindeyiz. İşte felsefede bu kavrama Svabhava deniyor. İşte Nagarjuna'nın felsefi dinamiti de tam olarak bu noktada patlıyor. O, herhangi bir şeyin kendi başına değişmez bir öze sahip olarak var olabileceği fikrini kelimenin tam anlamıyla temelinden sarsıyor. Peki, bu katı gerçeklik algısının bedeli ne? Aslında oldukça ağır. Değişmez sandığımız şeylere dört elle sarıldığımızda, hayatın o kaçınılmaz akışı ve değişimi karşısında kendimizi sürekli bir ızdırap döngüsünün içinde buluyoruz. Her değişim bir hayal kırıklığına dönüşüyor. İyi de bu yanılsamadan bir çıkış yolu var mı? İşte tam bu noktada milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış o bilge filozof Nagarjuna devreye giriyor ve bize bambaşka bir patika, bir orta yol sunuyor. Nagarjuna'nın dehası, felsefenin iki tehlikeli tuzağından da ustalıkla kaçınmasında yatıyor. Bir yanda her şeyin mutlak ve kalıcı bir gerçekliği olduğunu savunan ezelcilik var, diğer yanda ise hiçbir şeyin var olmadığını iddia eden nihilizm. Onun orta yolu işte bu iki uçurumun arasında kurulmuş bilgece bir köprü gibi. Peki bu köprünün yapı taşı ne? Aslında evrenin en temel ilkesi. Hiçbir şeyin tek başına var olmadığı, her şeyin görünmez iplerle birbirine bağlı olduğu o muazzam, karmaşık ağ. Çok basit bir örnek düşünelim. Ebeveyn kavramı, çocuk olmadan var olabilir mi? Hayır. Biri diğerini var ediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Varoluş tek başına gerçekleşen bir olay değil, sonsuz bir ilişkiler ağı aslında. İşte bu derin ilkenin Sanskritçedeki adı Pratitya Samutpada, yani bağımlı köken. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Evren, durağan, statik nesnelerden oluşmuyor. Aksine sürekli birbiriyle etkileşen, birbirini var eden ve sonra da yok eden dinamik süreçlerden ibaret. Ve işte bu karşılıklı bağımlılık fikri bizi Nagarjuna'nın en devrimci ve belki de en çok yanlış anlaşılan kavramına getiriyor. Şunyata, yani boşluk. Mantık aslında çok basit ama bir o kadar da sarsıcı. Madem her şeyin varlığı başka bir şeye bağlı, o zaman hiçbir şeyin tek başına kendine ait değişmez bir özü, yani svabhavası olamaz. İşte bu özden yoksun olma haline Nagarjuna boş diyor. Ama aman dikkat, buradaki boşluk, sakın ha bir hiçlik, bir yokluk olarak anlaşılmasın. Bu, Batı düşüncesinin düştüğü en büyük yanılgılardan biri. Nancy McCagney'nin de harika bir şekilde vurguladığı gibi, bu kavramı karşılayacak en doğru kelime aslında boşluk değil, açıklık. Yani sonsuz bir potansiyele sahip olma durumu. Bunu en güzel anlatan benzetme gökyüzü. Düşünün, gökyüzü hiçbir şey midir? Hayır. O, bulutların, yıldızların, gezegenlerin içinde var olabildiği, hareket edebildiği sonsuz bir alandır. İşte Sunyata da tam olarak bu. Her şeyin ortaya çıkmasına, değişmesine ve dönüşmesine imkan tanıyan o kozmik açıklık. Şimdi gerçekliğin boş değil de açık olduğunu anladığımız anda işler gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu anlayış ızdırap ve özgürlük hakkındaki bütün fikirlerimizi alt üst ediyor. Şimdi genelde şöyle düşünürüz değil mi? İçinde yaşadığımız bu dünya, bitmek bilmeyen bir arzu, bir bağlılık ve tabii ki hayal kırıklığı döngüsüdür. İşte bu koşullanmış varoluş çarkına Budist felsefesinde samsara deniyor. Peki bu çarktan kurtuluş ne? O ızdırabın tamamen son bulduğu nihai özgürlük hali? İşte ona da nirvana diyoruz. Yani genel kanı şu. Samsara bir hapishane, nirvana ise o hapishaneden kaçış planımız. Peki ya Nagarjuna çıkıp bize dese ki, kaçılacak bir yer yok çünkü aslında bir hapishane de yok, zaten özgürsünüz. İşte Nagarjuna'nın belki de en sarsıcı, en radikal tezi tam da bu. Diyor ki, samsara ile nirvana arasında hiçbir ayrım yoktur. Bunlar iki farklı yer değil. Bunlar aynı açık gerçekliğe yöneltilmiş iki farklı bakış açısı.
Biri cehaletin, diğeri ise bilgeliğin bakışı. Peki, tamam. Bütün bu felsefi derinlik bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Yani bu açık dünyada yaşamak nasıl bir şey? Aslında bu felsefeyi benimsemek, hayatı yeniden programlamak gibi bir şey. Gerçekliği artık katı ve sabit değil, akışkan olarak görüyorsunuz. O katı kavramlara, o etiketlere olan bağlılığınızı yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Her şeyin arasındaki o derin, o inanılmaz bağı fark ediyorsunuz. Ve en önemlisi, özgürlüğün bu dünyadan kaçmakla değil, tam tersine onu olduğu gibi net bir şekilde görmekle bulunduğunu anlıyorsunuz. Yani bu dünyayı artık katı nesnelerden oluşan bir koleksiyon olarak görmekten sürekli devam eden bir ilişkiler dansı olarak deneyimlemeye geçiş yapmak demek. Kelimenin tam anlamıyla isimlerin dünyasından fiillerin evrenine uyanmak gibi bir şey. Ve bütün bunlar bizi o nihai soruyla baş başa bırakıyor. Eğer gerçeklik katı ve önceden belirlenmiş bir şey değilse, eğer o her an hep birlikte yarattığımız açık bir potansiyel alanıysa, o zaman bu sizin eylemlerinizin, sizin düşüncelerinizin, sizin niyetlerinizin de evrenin dokusunu değiştirdiği anlamına gelir. Öyleyse soru şu, siz neyi var etmeyi seçeceksiniz?